Herkese merhaba. Deneyimliyorum.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda uzun araştırmalar sonucunda aldığım Arçelik 2171DY model derin dondurucuyu ayrıntılı olarak inceleyeceğim. Ayrıca neden bu derin dondurucuyu tercih ettim? Başka hangi alternatiflerim vardı? Derin dondurucunun beğendiğim ve beğenmediğim yönleri neler? Bunlardan da bahsedeceğim. Öncelikle özelliklerine bakalım. Boyutlarıyla başlayalım. Derin dondurucunun yüksekliği 171,4 cm. Evimdeki buzdolabından yaklaşık 20 cm daha kısa. İkisini yan yana şöyle göstereyim sizlere. Derin dondurucunun genişliği 59,5 cm. Derinliği ise 65,5 cm. Arçelik 2171D'ye A++ enerji sınıfında bir derin dondurucu. Yılda 241 kWh elektrik tüketimi var. 290 litre brüt, 250 litre net hacme sahip ve 39 desibel gürültü seviyesi var. Kendi sitesinde ve bazı incelemelerde 42 desibel yazıyor ama buradaki dokümanda gördüğünüz gibi 39 desibel olarak belirtmiş. Bu ses seviyesini canlı olarak size videonun ilerleyen kısımlarında dinleteceğim. Derin dondurucu Joker özelliğine sahip. Bu özellik sayesinde derin dondurucuyu istersek 1 ile 8 derece arasında çalıştırarak bir soğutucu yani buzdolabı şeklinde kullanıyoruz. İstersek de -18 ile -24 derece arasında çalıştırarak bir derin dondurucu olarak kullanıyoruz. Bu iki özellik arasında geçiş yapmak için şuradaki tuşa 3 saniye boyunca dokunmak yeterli. Yanındaki tuş soğutucunun ve derin dondurucunun derecesini ayarlamak için. Bu üzerinde kar tanesi resmi bulunan tuş hızlı soğutma veya hızlı dondurma özelliğini aktif hale getiriyor. En soldaki tuşa 3 saniye basılı tutarak derin dondurucumuzu açıyoruz ya da kapatıyoruz. En sağdaki tuş ise 3 saniye basıldığında bütün tuşları kilitliyor. Bir nevi çocuk kilidi. Derin dondurucunun kapağını açmak için açma kolunu sol tarafa doğru bastırıp çekmeniz gerekiyor. Derin dondurucu 5'li çekmece, 2 tanesi kapaklı bölme olmak üzere toplam 7 bölmeye sahip. Bu kapaklı bölmelerin bir tanesinin kapağı üste, bir tanesinin alta doğru açılıyor. Ve burası hızlı dondurma bölümü olarak kullanılıyor. Dondurucuya koyacağınız gıdaların besin değerini korumasını istiyorsanız öncelikle buradaki bölmelere yerleştirip hızlı dondurma yapmanız gerekiyor. Ardından çekmecelere yerleştirmeniz gerekiyor. Dondurucunun içerisinden gıda saklama ve dondurmanın püf noktalarını içeren bir kitapçık, kullanma kılavuzu ve teknik bilgi fişi çıkıyor. Teknik fişi incelediğimizde dondurma kapasitesinin 24 saatte 20 kilo olduğu gözüküyor. Bu önemli. Bu ne kadar yüksekse besin değerlerini o kadar fazla koruyabiliyor. Sıcaklık yükselme süresinin ise 30 saat olduğu gözüküyor. Yani elektrik kesildiğinde içerisindeki besinleri 30 saat boyunca koruyabiliyormuş. Kapaklı bölmeler böyleydi. Çekmecelere bakalım şimdi. İlk çekmeceyi çektiğimde aşağı doğru fazla sarkıyor. Pek sabit durmuyor. Bu açıdan çok hoşuma gitmedi. Ama sağlamlık açısından bir sorun yok. Aşağı düşecekmiş gibi de değil. Düz durması için biraz kaldırıp alttaki cam rafa sabitlenebiliyor ama ne kadar sağlıklı olur bilemem. Dondurucunun içerisinden böyle bir kap çıkıyor ve 2 tane küçük buzluk çıkıyor. Bunları istediğiniz çekmeceye yerleştirebiliyorsunuz. İlk çekmeceye yerleştirmenizi pek tavsiye etmem. Çünkü suyu koyup yerleştirdiğinizde şöyle aşağı biraz sarktığında su çekmecenin içine dökülüyor. Dilerseniz ilk çekmeceyi çıkartıp böyle raflı bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan güzel.
İkinci çekmece birinci çekmeceye göre daha sağlam. Onun kadar oynamıyor çünkü diğerinden farklı olarak kızaklar oturtulmuş. Ama bunun altında da cam raf yok. 3 ve 4. çekmece hacim olarak birazcık küçük. Ama bunlar da kızaklı. Sağlam duruyorlar. 3. çekmecenin altında da cam yok ama 4. çekmecenin altında var. Ve en alt çekmece motorun hizasına geldiği için küçük bir çekmece. Derin ama kısa bir çekmece. Derin dondurucunun içerisinden toplamda 4 tane cam raf çıkıyor. 2 tane çekmecenin altında cam raf yok. Bütün çekmecelerin altında cam raf olmasını tercih ederdim. İstersek çekmeceleri çıkartıp tamamen raflı bir şekilde kullanabilirdik böylece. Bence 6 tane raf olsa daha iyi olurdu. Derin dondurucu şu an aktif olarak soğutma yapıyor. Az önce kapağını açtığım için. Yani maksimum ses seviyesinde çalışıyor. Bu sesi gündüz duymak zor. Geceleri ise ne kadar duyuluyor bunu aktarmaya çalışacağım size. Arçelik 2171DY'nin en önemli özelliği no frost olması. Yani karlanma ve buzlanma yapmaması. No frost olmayan derin dondurucularda yani statik tip derin dondurucularda fotoğrafta gördüğünüz gibi karlanma ve buzlanma oluyor. Ve bunu yılda en az bir kez temizlemeniz gerekiyor. No frost derin dondurucularda ise gerek gıdaların üzerinde gerek de duvarlarda herhangi bir karlanma olmuyor. Sadece buğulanma oluyor. 2171DY'de kapı yönü değiştirilebiliyor. Ve alınlık bölümünde LED aydınlatma bulunuyor. Bu LED aydınlatma sayesinde karanlıkta derin dondurucunun içerisindeki gıdaları görebiliyorsunuz. Derin dondurucunun kapağı 1 dakikacık kaldığında bu şekilde alarm veriyor. Kapı açık uyarısı veriyor. Evet, Arçelik 2171DY'nin özelliklerine ayrıntılı bir şekilde baktık. Şimdi bu derin dondurucuyu neden tercih ettiğimi, almadan önce hangi derin dondurucularla kıyasladığımı kısaca anlatacağım. Ardından da 2171DY hakkındaki yorumlarımı paylaşıp videoyu sonlandıracağım. Derin dondurucuyu alırken gelecekte doğabilecek ihtiyaçları da düşünerek almışken geniş hacimli alalım dedik. Bu sebeple 7 çekmeceli derin donduruculara odaklandım. Evdeki buzdolabım no frost değil. Bu yüzden dondurucu kısmında buzlanma ve karlanma yapıyor. Bunları buzdolabını temizlerken eritiyoruz. Çok da zor olmuyor bizim için. Ama derin dondurucu buzdolabının dondurucusundan 3 kat büyük olacağı için temizlemek zor olur diye derin dondurucuyu no frost almaya karar verdik. Evimdeki profilo beyaz eşyalardan memnun olduğum için yine önce profiloya baktım. Ama no frost derin dondurucusu piyasadan kalkmıştı. Aynı gruptan olan Bosch ve Siemens'in No Frost derin dondurucuları ise 4300 liradan başlıyordu. Bunun dışında Vestel'e, Uğra ve Arçelik grubundaki markalara baktım.
Bunlar arasında fiyatına göre kapasite, elektrik tüketimi, ses seviyesi ve teknik özellikler açısından Arçelik ve Grundig modelleri ön plana çıkıyordu. Puan fırsatıyla yaklaşık 200 lira ucuza denk gelince Grundig yerine Arçelik 2171DY modelini tercih ettim. Peki Arçelik 2171DY'nin beğendiğim ve beğenmediğim yönleri neler? Son olarak bunlardan bahsedeyim. Öncelikle no frost olması büyük rahatlık. Çekmeceler, gıdalar karlandı, birbirine yapıştı derdi yok. Elektrik tüketimi açısından da daha iyi alternatifler vardı ama bu derin dondurucu da iyi düzeyde. LED aydınlatma ve kapı açık uyarısı ise kullanışlı özellikler. Beğenmediğim yönlerinden bahsedecek olursam ilk çekmecesinin kızaklı olmaması, tüm bölümlerde cam raf olmaması ve bazen gürültülü çalışmasını sayabilirim. Ayrıca güç kablosunun da biraz daha uzun olmasını isterdim. Sonuç olarak Arçelik 2171D'den genel olarak memnun kaldım. Fiyat performans açısından başarılı olduğunu düşünüyorum ve tavsiye ediyorum. Bu videoda Arçelik 2171D'ye No Frost derin dondurucuyu ayrıntılı bir şekilde inceledik. Videoda değindiğim tüm konular hakkında daha detaylı bilgilere ve fotoğraflara videonun açıklamalar kısmındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca derin dondurucu hakkındaki görüşlerinizi ve sorularınızı yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.